Kendine özgü saç stili, kostümleri ve sahne performansıyla hafızamıza kazınıp, güçlü sesiyle müzik dünyasında ikonlaşan rock and roll'un kralı Elvis Presley'in hayat hikayesi sizlerle. Elvis Presley, 8 Ocak 1935 tarihinde Tupelo, Mississippi'de Vernon ve Gladys Presley çiftinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Elvis Aaron Presley adını verdi. Elvis Presley'in babası Vernon Presley, çiftçilik, kamyon şoförlüğü ve boyacılık gibi farklı birçok sektörde çalışan bir işçi, annesi Gladys Presley ise dikiş makinesi operatörüydü. Ailesi tarafından Tanrı ile olan bağı güçlü olacak şekilde yetiştirilen Elvis Presley, ebeveynlerine, özellikle annesi Gladys'e derinden bağlıydı. Elvis Presley'in ailesiyle birlikte gittiği Pentecostal Kilisesi'nde dinlediği kilise şarkıları ona müzikal anlamda ilk etkileri bırakmaya başladı. 1938 yılında babası Vernon Presley, borcunu ödemek için çekte sahtecilik yapınca hapse girdi. Bu durum maddi zorluklar içinde bulunan ailesinin daha da kötü günler geçirmesine neden oldu. Babasının hapiste olduğu süre içinde artan borçları ödemek için annesi oturdukları evi satınca Elvis yaşadıkları evden ayrılıp akrabalarının yanına yerleşmek zorunda kaldı. 1945 yılında Mississippi Alabama Festivali'nde gerçekleşen bir şarkı yarışmasına öğretmenlerinin ısrarıyla katılan Elvis Presley, sahnedeki ilk performansını Old Shep adlı şarkıyla sergilerken yarışmada 5. oldu. Elvis Presley için müziğin yavaş yavaş bir tutkuya ve yaşam şekline dönüşmeye başladığını gören annesi, kendisine 11. yaş gününde gitar hediye etti. 1948 yılında ailesiyle birlikte Tupelo'dan Memphis'e taşındı ve burada bulunan Humes Lisesi'nde eğitimine devam etti. 1953 yılının Haziran ayında Humes Lisesi'nden mezun olan Elvis Presley, aynı yılın Ağustos ayında Sun Records plak şirketine giderek My Happiness ile That's When Your Heartaches Begin adlı parçaları demo kaydı olarak doldurdu. Plak şirketi yapımcısı Sam Phillips'in demo kayıtlarını beğenmesinin ardından 5 Temmuz 1954 tarihinde Elvis Presley, That's Alright Mama adlı parça için Sun Records'ta ilk stüdyo kaydını doldurdu. Sam Phillips bu stüdyo kaydını alarak Memphis'in en çok dinlenen radyosuna götürdü ve orada çalınmasını sağladı. Parçanın bitiminin ardından dinleyiciler beğenilerini ifade etmek ve şarkıcının kim olduğunu öğrenmek için radyo istasyonunu telefon yağmuruna tuttular. Dinleyicilerin ilgisi öyle yüksekti ki radyo istasyonu programın kalan 2 saatinde Elvis Presley'in söylediği parçayı tekrar çalmak durumunda kaldı. 17 Temmuz 1954 tarihinde ilk konserini veren Elvis Presley, sergilediği sahne performansıyla seyircilerden olumlu tepki aldı. 12 Eylül 1954 tarihinde Sun Records plak şirketinden çıkarttığı ikinci single'ı Good Rockin' Tonight müzik listelerinde zirveye oturdu. 1954 yılının Kasım ayında Louisiana Hayride isimli radyo programına katıldı ve gerçekleştirdiği show 28 eyaletin 128 radyo istasyonunda yayınlandı. Elvis Presley'in katıldığı radyo programları ve çıktığı turnelerde sergilediği performans 1955 yılının başlarında onu Tennessee'den Batı Teksas'a kadar bölgesel bir yıldız haline getirdi. Elvis Presley'in menajeri Bob Neal, kendisini dönemin en ünlü müzik yatırımcısı olan Tom Parker ile tanıştırdı. Elvis'in potansiyelinin farkına varan Tom Parker, Sun Records ile olan sözleşmesini $40.000 karşılığında RCA Victor plak şirketine satın aldırtarak yeni bir anlaşma gerçekleştirdi.
RCA Victor, Elvis Presley'i 1955 yılının Aralık ayına kadar tüm Amerika genelinde yoğun bir şekilde tanıtmaya başladı. 27 Ocak 1956 tarihinde piyasaya çıkarttığı single'ı Heartbreak Hotel, Billboard Top 100 ile Country and Western müzik listelerinde 2 ay içinde zirvedeki yerini aldı. Tam 27 hafta boyunca müzik listelerinde ilk yüzde bulunma başarısı gösteren Heartbreak Hotel, Nisan ayına gelindiğinde 1 milyonluk satış rakamına ulaşarak büyük başarı elde etti. 28 Ocak 1956 tarihinde dönemin en ünlü televizyon programı Stage Show'a konuk olan Elvis, performansıyla seyircilerden olumlu tepkiler aldı. İlerleyen dönemde birçok televizyon programına katılan Elvis, her geçen gün hayran kitlesini büyütmeye devam etti. Televizyonu seyirciye ulaşmada büyük bir fırsat olarak gören Tom Parker, Elvis Presley'in sinema sektöründe de boy göstermesini sağladı. 15 Kasım 1956 tarihinde vizyona giren Love Me Tender ile başlayan aktörlük macerasını 1969 yılına kadar rol aldığı 31 film ile tamamladı. 1956 yılının sonuna gelindiğinde Elvis Presley, Amerikan müzik listelerinin ilk 100 sıralamasına en fazla şarkısını yerleştiren sanatçı oldu. 19 Mart 1957 tarihinde $102.500 karşılığında 18 odalı Graceland malikanesini kendisi ve ailesi için satın aldı. 24 Mart 1958 tarihinde Elvis, askerlik görevini yapmak için Amerikan ordusuna katıldı. Ağustos ayının başında hepatit teşhisi konan annesinin sağlık durumunun hızla kötüleşmesi nedeniyle Elvis Presley'e onu ziyaret etmesi için izin verildi ve 12 Ağustos'ta annesinin yanına Memphis'e gitti. Gerçekleştirdiği ziyaretten 2 gün sonra annesi 46 yaşında kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Elvis Presley, kendisi üstünde büyük etkisi olan annesini kaybetmesinin ardından hiçbir zaman eskisi gibi olamadı ve depresyona girdi. Askerlik görevi süresi içinde giderek artan psikolojik sorunları nedeniyle Elvis bu dönemde hızla kilo kaybetti. 13 Eylül 1959 tarihinde askerlik görevi için Almanya'da bulunan Elvis Presley, evinde düzenlediği bir partide Priscilla Wagner ile tanıştı ve ona aşık oldu. 27 Şubat 1967 tarihinde piyasaya çıkarttığı 9. stüdyo albümü How Great to Art ile ilk Grammy ödülünü kazanan Elvis, müzik kariyeri boyunca aday olarak gösterildiği toplam 14 Grammy ödülünün 3 kez sahibi oldu. 1 Mayıs 1967 tarihinde Priscilla Wagner ile evlenen Elvis Presley'in 1 Şubat 1968 tarihinde Lisa Marie Presley adında bir kızları dünyaya geldi. Çıkarttığı albümlerle adından sıkça söz ettiren Elvis Presley, 1971 yılında Grammy Ödülü organizasyonu tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü ve bunu başaran ilk rock and roll şarkıcısı oldu. 1971 yılında Elvis'in Joyce Bova ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Presley çifti evliliklerinde yaşadıkları sorunların üstesinden gelemedi ve 9 Ekim 1973 tarihinde Priscilla'nın talebiyle anlaşmalı olarak boşandılar. 6 Haziran 1977 tarihinde son single'ı Way Down'u piyasaya çıkartan Elvis Presley, son konserini de 26 Haziran 1977 tarihinde Indianapolis'te bulunan Market Square Arena'da yaptı. Bu yoğun tempoya artık dayanamayan Elvis, 16 Ağustos 1977 tarihinde Graceland konağının banyosunda kalp krizi nedeniyle ölü bulundu. Elvis'in cenazesi 18 Ağustos 1977 tarihinde Forest Hill mezarlığında annesi Gladys'in yanına gömüldü.
Ağustos ayının sonlarında hırsızların Elvis Presley'in cesedini çalma girişiminin ardından Elvis'in ve annesinin cenazesi 2 Ekim 1977 tarihinde Graceland'in bahçesine yeniden gömüldü. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.